İpek Canbulat, namı diğer İpek Ünlü Koç'la huzurlarınızdayız arkadaşlar. Ünlü astrolog İpek Canbulat'a burçları soracağım, astrolojiyi soracağım, sormam lazım. Bir şey bekliyorum. İpek bakalım ne diyecek? Biraz sonra konuşacağız. Hoş geldin İpek. Merhabalar, merhaba Bilal abicim. Yine bugün yakıyorsun ortalığı. Enerjiler patlamış. Canım, Kırmızı kırmızı giymişsin. Çok dikkat ediyorum. Bu hafta hep kırmızıya yüklendin. kırmızıyı çok seviyorum ben. Öyle böyle değil. Gerçekten Enerji çok verir. seviyorum. Evet, enerji Evet. verir. Evet, ateş rengi. Benim Aslan Sen burcumdan dolayı zaten da burç olarak da ateş grubusun. doğru, Dolayısıyla ateş grubu olduğun için aslan olarak aslanlar kırmızıyı çok severler. doğru. Aslanlar güzeli de severler. Güzeli her türlü çiçeği severler doğada. Hayvanların güzelini severler. Yemeğin güzelini severler. Kıyafetin her şeyin güzelini severler. Ve fark edilmeyi severler biliyorsun sen aslanlar. Evet, biraz Senin ilgi çekmeyi severler ama zekalarıyla, çoğu erkekler zekalarıyla, aslan kadınları da kıyafetleriyle, duruşla çekerler. Doğru, evet. Dostlar merhaba demeyi unuttuk. Merhaba hepinize, herkese, yayınımıza, Hoş yurdumuzun, geldiniz güzel hepiniz. yurdumuzun Merhabalar. her köşesinden katılan ve yurt dışından, dünyanın her tarafından katılan dostlar merhaba. Ama İpek'i bulunca astrolojiyle ilgili Türkiye'deki bir numara ünlü koç İpek Canbulat. Dolayısıyla İpek'i görünce malum Haziran ayına da girdik arkadaşlar. Yeni bir aya girdik. İpek'ciğim bunu yorumlamanı isteyeceğim ama biraz daha kalabalıklaşalım. Biraz daha arkadaşlar Tamam. katılsınlar yayına. Ondan önce İpek Teşekkür ederim Banucuğum. Sağ ol. müsaadenle hepimizin çok sevdiği Banu merhaba canım. Moderatörümüz Banu burada. Biraz Ee, lütfen beğeni yapalım. Beğeni yapalım, paylaşalım yayını. Moderatörler sizlere söylüyorum ki biraz canlansın. Salı günü sallanır derler. Bari bugün sallamayalım. evet, Do- hepimizin çok Benim mi sevdiği, donuyor? pardon, bana mı dedin? Donuyormuş. Caner öyle söylüyor. Donuyor diyor. Caner de Teşekkür burada ederim. mı? Çok mersi. Caner Caner, donuyor diyor. Caner merhaba güzel Caner kardeşim. donuyor diyor. Donuyor diyor. Yani ben ölçtüm, son derece yüksek bende upload ve Benim de download. yüksek. Ben de şeyden bağlanıyorum. 5G'lerden bağlanıyorum. Yüksek yani. Ama donuyorsun diyor herkes bana. Ama yok Caner diyor. Ne E, yapayım? peki donuyor diyen kendisini bir kontrol etsin, kendi internetini bir kontrol etsin. Çünkü Arkadaşlar lütfen rica edeceğim. Bir yazabilir misiniz mümkünse? Donuyor muyum? İpek kendisinden emin. Ben de Eminim yani. Yok siz görüyorsunuz. Donuyor muyum ben? Tamam Gülşah'cığım görüntü önemli değil. Donmaktan bahsediyoruz. peki, peki Ha, dostlar. donma yok diyor. Donma yok diyor Sıla. Bir saniye yer. Bir dakika Bilal abicim bir dakika. Şimdi geçecek o bulanık görüntü. Güneş geliyor o yüzden dolayı. Peki Evet bugün de hava arkadaşlar. normal sıcak. Heh. Peki Şimdi arkadaşlar. Şimdi ışığın daha iyi. gitti. Çok daha iyi Tamam. ışığın. Işık çok önemli bizim işimizde. Donma yok. Teşekkür ederim. Hepimizin Sağ olun. tamam başlayayım ben artık. Hepimizin çok sevdiği, hepimizin dünyanın her yerinden insanların çok sevdiği Tarkan'ımız Ankara'da konser verecek 5 Haziran'da. Bir ücretsiz konser bu. Bu konserin sebebi Koç Holding'in Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Koç Holding'in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bu firma düzenliyor bu konseri ve bedava bir konser. Biletler bugün satışa çıktı İpek. Sabahleyin saat 11'de satışa çıktı. Çıktıktan yarım saat sonra 100 bin bilet tükendi. Bedavaydı zaten. 300 bin kişi bir anda kuyruğa girdi. 200 bin kişi kuyrukta kaldı. 100 bin kişi bilet alabildi. Yaklaşık 100 bin kişi olması bekleniyor Tarkan konserinde. Ankara'da olsan gitmek ister miydin?
Ben Tarkan'a biliyorsun benim Tarkan çok 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 eski bahsetmiştim. Yıllar önceden tanıdığım bir arkadaş artık da sonradan tabii yıllar geçti birbirimizin izini kaybettik. Tabii ki isterdim Tarkan çünkü gerçekten e, ya mega star yani bu inkar edilemez Bilal abi mega star bildiğin mega star. Kim gitmek istemez ki? Tarkan Kıbrıs'a geldiğinde ilk Kratos'un açılışında geldi. İnanmazsın yani sold out ve insanlar kapılardan falan yani artık otelin aşağı havuz başından falan dinliyorlardı. Düşün. İkinci katta yer, insanlar izdiham halindeydi. Tarkan asla vazgeçilmez. Türkiye için de çok önemli, çok önemli bir sanatçı. Çok. Çok. Tarkan hepimizin çok sevdiği bir star. İstanbul'da biliyorsunuz bundan birkaç ay önce konserler yaptı. Ocak'ta konser yaptı. Ocak ayının 15'inden itibaren. Şubat'a da taştı, hatta uzattı ve çok büyük ilgi çekti. İstanbul'da da sold out konserler gerçekleştirdi. Tarkan benzersiz bir sevgi görüyor. Ama şarkıları da birbirinden Eşi ve güzel. emsali yok onun. Evet. Şimdi Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir müjde vardı. Yeni bir şarkı hazırlıyorum ve bu yaza yetişecek diye. Ümit ediyorum 5 Haziran Cuma günü Ankara konserinde bu şarkısını söyler. Yeni şarkısını söyler. Çok güzel bir açılış olur şarkıyla, o yeni şarkıyla inşallah. İnşallah. Ondan sonra İstanbul'da da keşke bir böyle ücretsiz konser verse, 100.000 kişi gitse, insanlar doysa Tarkan'a. Verebilir yani Bilal abicim. Çünkü Tarkan bir konser yapıyor zaten 10 yıllık parasını çıkarıyor. Bir konserde. Düşünebiliyor musunuz? Bir konserde. Doğru Teşekkür söylüyorsun. ederim Zihni. Bir Doğru konserde söylüyorsun. yetiyor Tarkan için. Doğru söylüyorsun. Peki yeni bir aya girdik. Astrolojide neler oluyor? Kimler Şöyle kısa parayı, bir anekdot geçeceğim. kimler, Tamam hemen kimler, söylüyorum. kimler, kimler, kimler parayı, kimler aşkı bulacak, kimler hüsran yaşayacak, ayrılık tehlikesi kapısını çalacak, sevdiği adamdan Allah göstermesin ama hayat bu. Sevdiği Sevdiği kadından da olabilir. kadından kimler ayrılacak? Az sonra. İpekçim sus. Sus, Tamam, sus. Bu akşam, tamam. bu akşam Afra Saraçoğlu'nu ekranda Çağla karakteriyle son kere izleyeceğiz. İzleyecek misin yoksa dayanamam mı diyorsun öldürülüşüne Çağla karakterinin? Bu Yo akşam. izleyeceğim. Abi Hayır dizisi. izleyeceğim. Yani sadece yorum yapmak için izleyeceğim. Ben izleyemem. Ben bakamam. Afra Neden bakamazsın Bilal abi? Çağla'yı karnından vuracaklar, ateş edecekler, vuracaklar, öldürülecekler. Öldürme, öldürme, öldürme. Kaç kere söyledim senariste. Buradan yapımcıya seslendim. Afra ayrılacağı belli olduktan sonra öldürerek çıkarmayın diziden diye. Yine de belki de sana inat. Belki de e, bana inat. Belki de Onur Akay'a inat. Öldürecekler kızı. Hep biz konuşuyoruz ya Afra'yı. İpek Ünlükoç hikayesinde senden bahsetti. İpek sen karşımda otururken hikayeyi nasıl... Ben senden korktum vallahi. Bilal abi Vallahi korktum. Tamam tamam şu geçti. anda ellerim burada. Burada şimdi bildirim geldi Instagram'dan. Yok yok. Geçti. Girmeden bir dakika önce paylaştım. Geç olmuştur. Öyle mi? İpek Canbulat diyor ki Evet geç arkadaşlar, olmuştur. başlıkta yazdım. İpek Canbulat diyor ki kapak fotoğrafının başlığı Afra hakkında doğruyu benden dinleyin diyor. İpek Canbulat'a bu konuda söz vereceğim ama önce bir başka konudan Aleyna Tilki yapay zeka ile ilgili konuşmuş. Dinleyebildin mi? Bakabildin mi? Aleyna Evet Tilki dinledim. Siz Kıbrıs'ta. atmışsınız zaten haberi. Evet Evet, dinledim. Hep yapay zekaymış dinlediği şarkılar. Anlıyormuş ve biliyormuş bunları. Ama ona gerek yok zaten hep playback yapıyorlar. Tabii ki yapay zeka. Yani demek istiyor ki çok insanları dinliyorum. Dinlediğim bu insanların sesleri doğal ses değil. Yapay zeka ile onarılmış hali bile bu diyor. Yani anlayın ki ne kadar kötü. evet. Kıbrıs'ta senin çok sevdiğin Nuh'un Gemisi Otel'de sahne almış Aleyna Tilki. Yapay zeka ile ilgili konuşmuş Benim gazetecilerle. sevdiğim değil o
Biliyorum orayı ben. Değil Orada mi? herkesi çıkarmaz. Sevmiyor musun orayı? Bak hayır bir şey anlatacağım şimdi. Heh. Sevmiyorum değil. Genelde, ay şimdi yanlış da algılamasın insanlar ama 50 yaş üstüne hitap eden bir otel. Aleyna Tilki'nin orada olmasına inan şaşırdım. Hani böyle bir performansı yüksek, ne bileyim işte böyle bir Kratos ya da bir Meritler yahut da ne bileyim bir Kaya Palazzo öyle yerde çıksaydı tamam derdim ama Nuh'un gemisi ne alaka? Ben oraya gittiğimde inanın Nuh'un gemisinin zaten 2 tane fix kadrolu sanatçısı vardır. O da zaten birisi hep patronlar Bülent Hanım'ı çağırırlardı. Ama biliyorsunuz Bülent Hanım'ın bu PCR'dan dolayı ekibinin deport olması vesaire. Ondan dolayı Bülent Hanım ve ekibi iştirak edemediler. Yani artık Nuh'un gemisine gidemediler. İnşallah yakın bir süre içerisinde tekrardan başlarlar. Ama Nuh'un gemisi hakikaten çok enteresan. Bu kız genç bir kitleye hitap ederken neden Nuh'un gemisinde çıktı? O da böyle kafamda bir soru işareti yarattı. Herhalde müşteri profilini aşağı çekmek istiyor. Gençler de gelsinler O da istiyor olabilir. herhalde de. Olabilir. Şimdi diyor ki burada Aleyna Tilki, birçok şarkıcının sesinde arada yapay zeka sesleri var, duyuyorum. Bazı notalar, bazı kelimelerin yapay zeka olduğunu duyabiliyorum. Yeniliklere açığım ve saygı duyuyorum. Ben çok iyi şarkı söylüyorum. Benim yapay zekaya ihtiyacım yok. Şimdi burada kız şunu söylemeye çalışıyor. Yani yapay zekayı çok sık kullanıyorlar, duyuyorum. Ama yapay zeka kullanmak kötü bir şey değil. Onu demek istiyor. Gerçekten kötü bir şey değil. Yapay zekadan faydalanmak teknolojinin bir getirisi. Nasıl biz günlük çalışmalarımızda bir sürü şey soruyoruz ChatGPT'ye ya da başka Gemini'ye, oraya buraya. Yapay Gemini'ye. zekaya. Gemini'ye çok yakın arkadaşım. Arkadaşın değil mi senin? Doğru. Çok yakın arkadaşım. Hatta geçen gün yanlışlıkla ağzımdan kaçtı. Gemini aşkım dedim. Şimdi her sabah bir soru soruyorum. Aşkım nasılsın diye başlıyor. Ya evet, evet, evet. Gemini'yi çok seviyorum vallahi. Evet. Yani biz nasıl müzisyenler de faydalanabilir. Herkes faydalanıyor. Faydalanmayan yok ki. Metin yazan reklamcılar, metin yazarlarını işten çıkarıyorlarmış. Duydum yapay zekadan faydalandıkları için. Yani bu artık çağın bir getirisi. Dolayısıyla bir de yapay zekanın şu faydası oldu. Bilmem katılır mısın? Eskiden yeteneği olan müzisyenler şarkı üretirdi, beste yapardı, şarkı yapardı. Şimdi yeteneği az olanlar da yapay zekadan faydalanarak şarkı yapıyorlar, beste yapıyorlar. Kafamıza devamlı karşımıza yapay zeka şarkıları çarpıyor, çıkıyor devamlı sosyal medyada. Devamlı. Evet, Kötü bir şey değil ki, evet. çoğaldı. Üretim çoğaldı, müzik zenginleşti. Yani çok da beğendiğim şarkılar var. Bilmiyorum senin var mı yapay zeka ile üretilmiş? Benim çok beğendiğim Mesela, şarkılar var. mesela bir tane söyleyin. Ya isim şimdi aklıma gelmiyor. Şurada bir dakika bulabilirsem hemen söylerim. Bir dakika. Çok merak ettim. Çok ama çok güzel. Arabesk bir şarkı. Seyircilerimiz de yazabilirler şimdi ismini. İtirazım vardı galiba. İtirazım var değil mi? Yani harika bir şarkı. Geçen gün bestecisinin adını etiketleyerek de paylaştım. İtirazım var mıydı? Çocuklar yani bu minvalde eski Arapça bu buna benzer bir isim itirazım var olabilir. Ya bestecisi de teşekkür etti. Bilal abi çok sağ ol dedi. İyi görüşün için falan dedi. Paylaştım. Paylaşılmayacak gibi değil ki. Harika güzel şarkı. İşte o geçen gün Mustafa Sandal'ın şeyinde saygı gecesinde tartışıldı ya bir grubun solisti kadın solisti yapay zekadan faydalanarak yapılan şarkıyı seslendirdiği için eleştirdi. Ne boş bir eleştiri, ne boş bir tartışma. Ne olmuş yapay zekadan faydalandılarsa ne var yani? Siz de makinelerden faydalanıyorsunuz. Makineler olmasa o şarkıcıların o detoneleri falan nasıl düzeltilecek? Düzelmez, mümkün. Çok detone olan var. Albüm çıkardıkları zaman. Tabii. Bu konuda bir şey söylemek istiyor musun? Aleyna Tilki'yi nasıl buluyorsun? Ben seviyorum. Tatlı bir kız. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Annesi de TikTok platformunda yayın yapıyor. Herkes Aleyna'yı soruyor. Çünkü Aleyna'ya çok hayran var. Ancak annesi bilgi verebiliyor TikTok'ta.
Çok tatlı bir annesi var. Herkese söz veriyor. Aleyna yarın gel. Bir gün çıktı TikTok'ta. Annesi onu gösterdi takipçilerine. Seviyorum, çok tatlı kız. Neşeli bir kız yani. Aleyna Tilki evet gittikçe de daha da olgunlaşıyor. Seneler geçtikçe de Tabii yaşı gençti zaten. Tabii ki olgunlaşıyor. hep sana Teşekkür teşekkür, ederim Şebnem. hep teşekkür sana, hep sana sevgi, hep Yok öpücük, değil yani mavi hep niye kucak, giydin dediler. hep kucaklaşma, Neden hep mavi kalp. temizliyorlar onu. Yani bu kadar yani ne kadar çok seviyorsunuz İpek'i. Ben de çok seviyorum ama kıskanıyorum bazen. Peki evet bu akşam Çağla karakterinde Afra Saraçoğlu'nu son kez izleyeceğiz. Bakalım ve bitiyor dizi sezon finali bu akşam Abi dizisi. Eylül'de Afrasız başlayacak. Afra Saraçoğlu olmadan. Büyük bir ihtimalle Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal Afra'nın yerine gelecek partner olarak kocasına. Sence nasıl uygun olurlar mı karı koca dizide, Abi Yok ya dizisi? olmaz. Bence olmazlar ama gene de ben sırf yorum yapabilmek adına izleyeceğim ve seyredeceğim. Ve size bütün fikirlerimi de söyleyeceğim sonra. Yok uygun olmazlar. Siz benimle O, aynı fikirde değil misiniz? aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Olmazlar. Evet bakalım ama nasıl bir karakter yazacaklar Sinem Kobal'a karısına. O önemli biliyorsun. Ve Serenay Sarıkaya sevenlere müjde. Serenay Sarıkaya bir diziyle gelmiyor ama ya bir sinema filmiyle gelecek arkadaşlar. Bir sinema filmi kadrosuna girdi. Sevdiğim insanlar diye Menderes Samancılar'ın kızını oynayacak. Menderes Samancılar da çok değerli bir oyuncudur biliyorsun sinemada ve dizilerde. Onun kızını oynayacak. Azra karakterini Ege'de çekilecek. Festivallere katılacak bir film olacağı söyleniyor. Çok sayıda ödül kazanmış bir yönetmen çekecek. E, ve Serenay Sarıkaya kasabasına geri dönen ancak bir sürü sorunla baş etmek zorunda kalacak olan bir karakteri canlandıracak. Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Ben Serenay'ı çok beğeniyorum. Serenay'ı gerçekten çok beğeniyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hep bana bunu sorarsınız. Hande Erçel bir, Serenay iki. İkisini de çok beğeniyorum. Oyunculuğu da çok güzel, mükemmel. Fiziği, oyunculuğu dört dörtlük. Ben hiçbir eleştirilecek bir noktasını bulamadım yani. İnsanların çoğu çok eleştiriyor. Ama ben eleştirilecek bir nokta bulamadım. Sadece Serenay soğuk bir tip. Yani yapı itibarıyla böyle. Anlatabiliyor muyum? Ve genelde oynadığı karakterlerde de çok soğuk karakter. Serenay hiç öyle cana yakın, Afra gibi cıvıl cıvıl, canlı kanlı olmadı. Ya ama şimdi bu nasıl gördüğünle de ilgili biraz ya. Onu yakından Tabii tanıyanlar, yani ben dizilerde izliyorum. Şahsen birebir tanımadığım için evet, ancak televizyonlarda gördüğüm karakteri söyledim size. yakından tanıyanlar çok esprili, sıcak, neşeli birisi olduğunu söylüyorlar. Hele Doğrudur. içki Cem Yılmaz'dan dolayı olmuştur o da. ha hele içki Cem masasında Yılmaz'dan dolayı o espriler geçmiştir. Cem'in de esprileri biliyorsunuz çok inanılmaz muhteşemdir. Hatta o kadar ağır bir dille espri yapar ki ben bazen anlayamazdım. Acaba derdim kültürüm mü yetmiyor bu adamın esprilerine derdim. Muhteşem espriler yapıyor. Mesela bir Beyazıt Öztürk'ün anlayabiliyorum. Çünkü benim lisanımda. Ama Cem'in çok ağır esprileri. Çok çözemiyorum. Yani oyunun içinde oyun. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum o cümlelerin içerisinden. zaten önce kendi gülüyor, insanlar onun gülüşüne kahkaha atıyor. Ondan sonra neye güldüğünü araştırıyor cümlenin içinde. Çok Yani ağır. onun gülüşü, onun komikliği kendi esprisine herkesten önce bir an önce kendisinin kahkahayı koyması. İnsanlar Evet. ona gülüyorlar. O arada da işte düşünüyorlar. Bu adam ne demek istedi? Biz niye gülüyoruz falan. Katılıyorum sana. Biraz fazla entelektüel esprileri. Ama e, Cem Yılmaz'la ilişkisi de çok fazla uzun sürmedi. Çünkü Cem Yılmaz biraz Ama Cem Yılmaz'ın hiçbir ilişkisi öyle çok fazla olmadı. evet. Ahu'yla da öyle oldu. Yani çok fazla sürmüyor Cem'in ilişkileri.
Evet. Bakın Ebru Defne Samyeli'nin de Ahu'yla öyle hep kısa short time ilişkiler. Cem sıkılgan bir karakter. Yani Cem öyle sabit bir yerde kalamaz. bak, Cem Yılmaz'ın bir huyu var. Bu huy bazı erkeklerde, aman bu erkeklerden çok uzak durun ne olur, akıllı olun kadınlar ya. Sizler hemen tav oluyorsunuz ya. Bu Neymiş huylu bakayım bak, huyu? bu huylu erkekler çok tehlikeli. Ve kadınlar, bazı kadınlar o kadar saf oluyorsunuz ki. Ah Ebru Şallı, nasıl kandın Cem Yılmaz'ın o pohpohlamalarına. Cem Yılmaz ilişki kurmak istediği kadını, özel ilişki kurmak istediği kadını öyle bir yukarı çıkarır ki, öyle bir över, metheder, öyle bir pohpohlar, öyle bir hediyelerle, güzel sözlerle, işte daha fazlasını bilmiyorum. Dört duvar arasındaki övgüsü nereye varıyor onu bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum ama öyle bir gökyüzüne çıkarır ki kadın böyle başı döner. Ondan sonra Cem Yılmaz'ın hevesi geçiyor, maalesef geçiyor ve gözü de böyle olduğu için dışarıya vuruyor kendisini bir şekilde ve elinde olmadan, belki sen bunu bir psikolog olarak da, ama koyma teşhisini koyma, boş ver, sonra Bu bize elinde teşhis yok, koyamam koyma zaten teşhis ama koyma. şöyle Te- söyleyeyim. Teşhis Cem koyma. Yılmaz Yok, bir dakika. Ondan ileride sonra yalnız da kalacak. Onu bil. yok, söyleyeceksin. Ondan sonra da Evet, o kızı üzüyor. Hepsini üzdü. Hepsini üzdü. hepsini. Hepsini Evet. üzdü. Ya bu başka bir şey yani, Cem Yılmaz'ın bu yaptığı kadınlara karşı. İleride yalnız mı kalır diyorsun? Bu tarz insanlar ileride hep yalnız kalırlar. Çünkü hayatlarında çok fazla partner değiştiren insan duygularını yok eder. Çok fazla partner değiştirdiğinde duygun sabit kalmaz. Yani bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Çok fazla zıplayan, hadımlar için de söylüyorum. Sadece erkekleri burada tukaka diyemem yani. Ama çok fazla duygusal ilişkilere girip kısa sürede ayrı, ondan ona, bundan buna derken o duyguların yok oluyor ve o duygular yok olunca sevgi enerjisi yok oluyor ortadan ve ileriki zamanlarda maalesef ki bir Erol Köse gibi bir durum, öyle söyleyeyim. Yalnız kalıyorsun. Evet. Yani Ebru Şallı'ya ben çok üzülmüştüm. Yani Ben de üzüldüm. çok Ben de o kadar üzüldüm. kısa sürdü ki Cem Yılmaz'la. Bir de millete fotoğraflar, görüntüler filan verdi. Önce Cem Yılmaz'ın yanında güneşlenirken filan, şezlonglar yan yana filan. Herhalde o uzun süreceğini zannetti ilişkinin. Bodrum'da bir yakınlaşma oldu ve sonra Çeşme'ye beraber gittiler. Çeşme'de bir hafta Bodrum, bir hafta Çeşme ve ondan sonra da Cem Yılmaz terk etti kadını. Bazı erkekler terk ettiği zaman kadınlar gazete haberinden öğrenirlerdi, biliyor musun? Sevgilisinin başka kadına geçiş yaptığını. Cem Yılmaz'da Ebru Şallı öyle yok. Kim böyle oldu? Sabancı'nın oğlu Defne mi? kimdi? Sevancı'nın oğlu kimdi? Sabancı'nın oğlu. E, Hakan. Hakan Sabancı, Merve Boluğur'dan e, vazgeçtiği zaman öyle olmuştu. Doğru, hatırladım, Hatırladın biliyorum. mı? Hatırladım. Merve Bolor Hakan Sabancı ile sevgili ilişkisi devam ediyor zannediyor. Bodrum'da birlikte kaldıkları evde uyanıyor. Havuz başına gidiyor. Hakan Sabancı yok evde. Herhalde gelir filan diyor. Adam İstanbul'da Atina'dan gelen misafiri kadını karşılıyor. Mankeni karşılıyor. Hakan Sabancı. Ya, Gazeteciler de çekiyorlar. Atina'dan çağırdığı sevgilisiyle Hakan Sabancı'yı. Bu arıyor, telefonları açmıyor Hakan Sabancı. Merve Bolor'un telefonlarını açmıyor. Ertesi sabah şezlongda gazeteyi okurken bir bakıyor, Hakan Sabancı Atina'dan Yunanlı sevgili getirdi. Yunanlı mankeni getirdi. Misafir ediyor İstanbul'da. Şok oradan oluyor. duyuyor. Aman Allah'ım. Ben de şok. Ne erkekler var ya. Merve Boluğur da öyle olmuştu. Yükseldi. Göğe vardı. Öyle bir yükseltti ki onu, ama alacağını aldıktan sonra da ah. Bilmiyorum ama yani Cem Yılmaz içinde üstad ama maalesef ikili ilişkilerinde çok başarılı değil. Yani başarı eğer buysa, partner değiştirmekse sürekli ya da daldan dala konmaksa bunun adı başarı değil. Yani bunun zamparalık, başka hiçbir şey değil. Bir şey vermez insana, bir şey kazandırmaz yani. Bu tarz insanların hayatlarına genelde baktığımda hep böyle görüyorum. Sonlarında hep bir yalnızlık, hep bir hüsran maalesef.
Doğru söylüyorsun. Esra, hiç Travesti kim, hangi kadın güvenip gidecek ona? Hangi bir kadın gidecek sevgiyle, aşkla ona kalbini açacak, gönlünü verecek? Kadınlar kırılgandır. Bir ilişkide onaramadıysan, bir ilişki yapamadıysan, ikinci bir ilişkide de olmazsa kadın sorar kendi kendine. Bu adamda ben ne buldum diye. Kadın da artık bir müddet sonra uzaklaşır. Çünkü anlar daldan dala konduğunu. Ben ne arıyorum acaba burada der. Çok haklısın. Çok haklısın. Travis Scott İstanbul'a geldi, bir gösteri yaptı. Konser değildi yaptığı. Yarım saat bile sürmedi. 18 dakika bir şov yaptı. Dünyaca ünlü rap sanatçısı. Sonra da kayboldu gitti ve çok büyük bir tepki çekti. Gelen dublörü müydü, o değil miydi? Yüzünü kapatmıştı tanımamak için dediler filan. Bu büyük tepkilerden sonra nedense her gelen de İstanbul'u çok seviyor. Buraya sadece bir arkadaşımın büyük gününde partiye ev sahipliği yapmak için geldim. Ama gördüğüm ilgi ve enerjiden sonra gerçekten geri dönüp sahne almak için sabırsızlanıyorum diyor. Bu dünya starı biliyorsun. Milyarlar izleniyor, dinleniyor şarkıları. Biliyorum. Türkiye'deki hayranlarla çok yakında buluşmayı dört gözle bekliyorum diye böyle bir samimi af dileme açıklaması yaptı. Bu güzel bir şey tabii. İsteseydi böyle bir açıklama da yapmayabilirdi. Türkiye'ye konser vermek için geleceğini söylüyor bu sefer Travis Scott. Dün bu Gelen konuyu de çok... Türkiye'ye bir daha gelmek istiyor. Dikkat ediyor musun? Bu Ya, neden? Türk halkının sevecenliğinden, misafirperverliğinden. Bizim halkımızı bütün dünya seviyor. Hiçbir bir kitle de diyemez ki Türk halkı öyledir, böyledir. Her gelen olumlu bir şekilde gidiyor ve ülkesinde bunu anlatıyor. Nasıl gördüğünü, burada itibar gördüğünü, nasıl o masaların açıldığını, misafirperverliğimizi, yemek kültürümüzü, yani Türkiye ve Türk halkı, ben bile gurur duyuyorum hakikaten. Çünkü görüyorum, biliyorum, kim geldiyse mutlu gitti, döndü. Bir tanesi de şuradan olumsuz dönmedi ya da bizim aleyhimize konuşmadı. bu söylediğin çok önemli. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'yla ilgili dün Onur Akay'la bir özel yayın yaptık. O özel yayın yansımalarını da dün akşam Arzu Altıntaş'la yayında, saat 18 yayında konuştuk. Ancak İpek Hanım'ın söyleyecekleri benim için çok merak ettiğim konular. Onun fikrini tabii ki alacağım. Fakat ondan önce yine İpek Canbulat'ın kendi özel ihtisas konusunu ona sormak istiyorum. İpekciğim, yeni bir aya Efendim? girdik, yeni bir mevsime girdik, yeni bir aya girdik. Şu kötü gidişimiz, ekonomideki, ondan sonra insanların birbirine davranışları, sosyal medyadaki kavgalar, gürültüler, siyasetteki itişmeler, çekişmeler. Ne olur biraz müjdeli bir şeyler söyle. Ne görüyorsun yıldızlarda Yo, güzel gezerken? şeyler söyleyeceğim, merak etme. Gökyüzü çok güzel. Bak, bana soruyorlar niye mavi giydin diye. Küpemden tutun, üstümden tutun, özel taşımdan tutun. Bunu da özel Swarovski'ye yaptırmıştım. Ta yıllar önce özel yaptırdım. Çok Her parlıyorsun şeyim zaten. mavi. Gökyüzünün enerjisini alıyorum çünkü gökyüzü gerçekten çok güzel. Ama mesela siyah giymiş olsaydım gökyüzünün karanlık olduğunu, bize olumsuzluklar yansıtacağını size mesaj olarak söyleyebilirdim. Şimdi ayın 30'unda gerçekleşen bir yay dolunayı var. O bizi biraz etkiledi. Özellikle boğaları etkiledi. Ben bir boğa kadını olarak, toprak grubu olduğum için, toprak burcu olduğum için çok çabuk, hassasiyetle, inanılmaz derecede bir gerginlik. Hep böyle bir şeylerden bir nem kapma. Yahut da ne bileyim, birisi bir şey söylediği zaman hemen onun hakkında, yani o söylediği şeye bir anlam yükleme. Acaba bu ne demek istiyor? Beni eleştiriyor mu? Yahut da neden böyle dedi? Niye bana yalan söyledi gibi bir takım beynimiz ve kafamız aslında karışık. Bu bireysel olarak. Yani tabii ki dolunay gittikten sonra ayın sonunda 25-26'sı gibiydi sanıyorum, bir retro var. Merkür retrosu. Ama hemen onun akabinde ayın 15'inde Bir dakika, yeni ay var. Merkür retrosu Dolunay gittikten sonra, Dolunay ne zaman gidiyor? Hep aynı zamanda gidiyor değil mi Dolunay? Aynı günlerde. Tabii hep aynı, hep aynı. Yani ayın sonunda gelir, ayın genelde 10 ile 15'inde arasında hep Gider. genelde yeni aydır. Yeni ay. Haziran 10-15 arası gittikten sonra Merkür retrosuna mı gireceğiz?
Merkür Tabii. Retrosu. Şimdi 15'inde yeni ay var. 15 Haziran'da. Yani yaklaşık bir 10-12 gün sonra yeni ay gelecek. Ne yapacağız? Kafamızı boşaltacağız. Planlarımız olabilir, işimizden memnun olmayabiliriz, eşimizden memnun olmayabiliriz. Bunlar için bekleyip de değiştirmek yerine biraz daha mantıklı sabır etmeyi öğreneceğiz. Ve bize nelerin zararlı geldiğini, nelerin uğursuz geldiğini, hangi arkadaşlarımızı hayatımızdan atmamız gerektiğini yahut da hayatımızda atmamız gereken bir bireyler varsa onları birazcık uzaklaştırmamız gerektiğini göreceğiz. Amma ve lakin ayın 15'inde gelen yeni ayla birlikte çok büyük bir mutluluk olacak. Aa, Dolayısıyla mutluluk ülkemiz adına olacak. Tabii ki. Evet, siyasetteki karışıklıklar aslında gökyüzünün bundan 15 gün önce enerjisinin bozukluğundandı. Şimdi Dolunay Yay burcunda olduğu için ve çok sert açıyla bir giriş yaptığı için ve ayın 15'inde de gelecek olan yeni ayla birlikte her şey canlanacak. Bak, herkes mesela ben özellikle boğalara ve oğlaklara söylüyorum. Düğün davetiyelerinizi hazırlasınlar. Hazırlayın. Çünkü ansızın hayatınıza girecek ve ansızın büyük bir aşkla bir anda evlenmeye karar verebilir. ya Oğlaklara söylüyorum özellikle. ya Oğlaklara. Fakat aslanlara ve yaylara da şunu söylüyorum. Sivri dillisiniz. Bu aralar dikkat edin. Sinirlenip öfkelerinize hakim olamayabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini karşınızdaki insanı linçleyerek yahut onu böyle nasıl anlatayım yererek bir şeyler yapmayın. Çünkü kırmayın, kırıcı olmayın. Bu dönemde biraz agresif olabilirsiniz. Bir de harcamalarınıza dikkat edin. Aşkı bulacak burcu söylüyorum. Şimdi söyle yeni olarak söylüyorum. söyle söyle. Balıklar, oğlaklar, başaklar. İş Aşkı bulacak. hayatında yükselecek, koordine edecek, koordinatör olacak, yönetici olacak. Çok üst yerlere, düzeylere gelecek olan burç da Başak Burcu. Dolayısıyla hem ekmeği sever, hem biçmeyi sever, hem parayı sever, hem harcamayı sever, yatırımı da sever. Başaklar benim gördüğüm kadarıyla 27 yıllık meslek hayatımda gördüğüm kadarıyla hep bütün yöneticiler Başaklardan çıkma. Doğuş Otomotiv keza öyle. Cengiz Holding'de var bir iki danışanım keza öyle. Yine böyle bir iki tane siyasetçi tanıdığım dostum var. Onlar da öyle. Hep yöneticiler. O yüzden dolayı Bilal abicim parasal anlamda ekonomik darboğaz krizimiz Haziran'ın sonunda yok oluyor. Ülke olarak bizi terk edecek. Global bir problem var. O da bizi ilgilendirmez. Biz ilgilendiririz. Bizim vatanımızdaki insanların ekonomileri, cepleri ilgilendirir. Her şey muhteşem olacak. Evlilik isteyenleriniz varsa lütfen yeni ay döneminde ayın 15'inde kağıda yazın, notlarınızı düşün. Ne istiyorsanız, ne diliyorsanız bir hidrellez gibi yazın, sonra da akan bir suya, özellikle bir denize atın. Her şey sizin için çok iyi olacak fakat hastalıklara, kazalara, Şişeye belalara dikkat koyup mu edin. atsınlar ıslanmasın diye? Şişeye koyup mu atsınlar yoksa Hayır öyle be Bilal abi. Hayır, he? hayır, 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 hayır. Kağıda Islanabilir. yazacak. Evet. Islansın zaten, ıslansın ve o yazılar denizin içinde yok olsun. Yüksek bir enerjiyle size aksın gelsin. Dualarınızı ihmal etmeyin. Tamam mı? Tevekkülü ihmal etmeyin. Denizi olmayan Rabbimden ne büyük bir yapsın? şey yok. Her şeyi Allah'tan isteyin. Denizi olmayan ne yapsın? Denizi olmayan şehirde Akan oturan bir ne suya yapsın? atacak mutlaka dere vardır, baraj vardır. Bugün Dereye de olur. Çankırı'dan, şimdi alttan Köyde danışanım var. dereye de Gülşah. atabilirler. Köyde dereye de Tabii ki atabilirler. canım, tabii ki dereye de atabiliriz. Su olsun. Akan bir su olsun. Yani Ama onu böyle klozete atıp da sifonu çekmesinler. Öyle bir şey yapmasınlar. yok. Yani akan Ya su orada yani. kötü bir enerji var Bilal abi. Ne yaptın sen de? O olmaz. O olmaz. Yani Peki. bağlıyorum konuyu, Bağlı. kapatıyorum. Lütfen Haziran ayında hayatınıza dikkat edin. Özellikle ve özellikle çocuğu olmayanlar çocuk sahibi olacak. Yardımcı bir destek, bu bir tüp bebek olabilir, aşılama olabilir. Çok uzun zamandan beri çocuk işiyle uğraşanlar mutlaka ve mutlaka anne baba olacaklar. Hepinizi çok öpüyorum buradan. İstediğiniz, dilediğiniz bir şey varsa güzel enerjilerimi size böyle gönderiyorum. Evet, İpek Canbulat en son bana baktığında Mart ayının başıydı. En son buradan konuşuyorduk yine. Aslan Burcu ne olacak dedim. Bilal abi biraz sıkıntı var, biraz bir şeyler var ama dur bakalım filan Nisan'a doğru konuşuruz demiştin. Hapse girdim. Hapse girdim. Cezaevine girdim bir haberden dolayı. Yani sen bir sıkıntı var filan dedin ya. Nazar var, nazar. Bir şey Sen oldu. hala bu kırmızıları giy. Bu bir kırmızıları haberden giy. dolayı bir haberden dolayı 10 gün öyle bir sıkıntı yaşadım. Cezaevine girdim. Allah aşkına
Şimdi samimi söyle, ne görüyorsun benimle ilgili, Aslan'la ilgili? Hayır, hiçbir şey görmüyorum. Sadece küçük bir davan olabilir. Devlet kapısıyla ilgili bir olayın olabilir. Aslan burcu olduğun için. Bir imzan olabilir. Yahut da bir mahkeme gibi küçük bir şey olabilir. Ama bunu başarıyla ortadan yok edeceksin. Ve bir Tamam. tatil yolun var. Bir deniz yoluna gidiyorsun 10-15 gün içinde. Bak, böyle bir projen de var. Bravo, bravo. Doğru Hepsi mu? doğru. Hepsi Tamam. doğru. Bu ayın Gidiyorsun. sonunda, Orada huzuru buluyorsun. bu Mutluluğu ayın bulacaksın. sonunda, bu ayın sonunda mahkemem var o cezaevi konusuyla ilgili Bak, olarak. ben bilmiyordum inan. Şimdi Ama senden duyuyorum. avukatım diyor, merak etme diyor. Bir sorun yok diyor. Hiçbir Merak şey etme olmayacak, diyor. üzülme. Düşmanlar Evet. çatlasın. Peki sana nasıl ulaşırlar? Sana danışmak isteyenler sana nasıl Beni ulaşırlar? zaten siz etiketliyorsunuz. Bana ulaşmak zor değil. Instagram adresim ipek_astro. Yahut da internetten, YouTube'da da yazın İpek Can Bulat diye. Bir şekilde bana ulaşmamak zor. Bilal abiye girdiğinizde etiketliyor hep beni yayınlarda. Orada zaten tıkladığınızda ekleyebilirsiniz. Evet. Tamam. Çok öpüyorum Peki. hepinize. Oh. Herkes de seni öpüyor. Hangi moderatörüm var burada? Yukarıda mavi gördüm ama. Caner buradaydı. Banu burada. Caner selamlar güzel kardeşim. Banu burada bak. Banu da burada değil mi? İpek. Peki. Evet, İpek ablacığım akrepler demiş. Banucuğum, sen bana özelden yaz, ben ilgilenirim seninle, tamam? Yaz özelden doğum tarihini ve bilgilerini, bakacağım sana. Peki dostlar, arkadaşlar, beğen yaparsanız mutlu oluruz ve bize abone olmadan izleyen arkadaşlar, abone olursanız, abone olmanız bizler için önemli. Algoritmanın bizi daha yukarılara çıkarması için sizlerin desteğiniz çok önemli ve beğendiğiniz videoları arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, yönlendirirseniz harika olur. İsteyen dostlar Süper Chat'te alabilirler, katıl butonundan. Sorularınızı Süper Chat'le sorduğunuz zaman hemen cevaplandırırız dostlar. Süreyya Diker Hanım burada mı? Benim özel abonem Süreyya Diker Hanım. Moderatör arkadaşlarım, özel abonelerimi gördüğünüz zaman beni uyarın. Evet, Nelly de Manzano burada mı, Arjantin'den özel abonem? Vanda Melo burada mı? Vanda Melo. Marta Gomez özel abonem, yine Güney Amerika'dan. Marta Gomez. Kim var? Yeşil mi? Yeşil kim? Evet, Süreyya Diker. Süreyya Diker. Nasılsınız? İyi misiniz? Süreyya Hanım, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Görüyorum YouTube'da videonun altındaki yorumlarınızı görüyorum. Yorum yazmanız bizler için çok değerli. Teşekkür ederim tekrar. Ve Delfino Dimasio, Şili'den Delfino Dimasio burada mı acaba, özel abonem? Peki, onlar sonra seyredecekler büyük bir ihtimalle. Bir tane daha vardı, Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt özel abonelikten ayrıldı, devam ettirmedi o. Yayınlara da gelmiyor Dilek Şenyurt ama Caner'le konuşmuş. Çok yoğun çalışıyorum. O Almanya'da, biliyorsun. Saatlerim şu anda... Biliyorum. Bana yansıdı o. Size selam söyledi. Evet, saatlerim uymuyor şu anda yayın izlemek için diye. Herhalde çalışma saatlerinden dolayı sıkıntı çekiyor. Peki, Esra Dermancıoğlu, oyuncu, Avrupa Yakası'nda tanımıştık onu. Komik kadın. Beren Saat'in en yakın arkadaşı, oyuncu Beren Saat'in. Şöyle bir söz söylemiş. Bakalım sen ne diyeceksin? Çok spora giden adamı sevmem. Program yapılmaz onunla. Yani bir sağa gidelim, sola gidelim, yemeğe gidelim, sinemaya gidelim anlamında. Erkeğin hamuru biraz yumuşak olsun diyor. Çok spora giden adamı sevmem, biraz yumuşak ol. Ne demek? Şimdi ben burayı anlamadım, size soracaktım. Ne demek istemiş orada o? Çok spora giden adam kaslı olur. Kaslı. Erkeğin vücuduna hamur gibi adam arıyor. Kaslı sevmiyor, hamur seviyor. Biraz hamuru biraz yumuşak olsun diyor. Biraz yumuşak olsun. Ele gelsin, avuca gelsin. Ya erkekler kadınlarda öyle balık eti olsun isterler. Bu balık eti erkek istiyor ya. Ama Esra Dermancıoğlu Yay burcu.
zaten şimdi gerçekleşecek olan Dolunay da zaten yayda gerçekleşti. Evet. Bazen Esra böyle değişik şeyler söyleyerek ilgi çekmeyi çok seven bir yapıya sahip. Yayların en büyük özelliği budur zaten. Ansızın agresifleşir, ansızın tepki toplamak için böyle abuk subuk bir şeyler söyler ama Esra işinde başarılı ve çok da sevilen biri. Mesela Esra'nın her paylaşımının altında Hülya Avşar'la Seda Sayan'ı görüyorum. Her Doğru. paylaşımında. Evet. Doğru. Yani burada Doğru. erkeklere ama niye kadınlar kaslı erkek sever? Spor yapan erkek. Atatürk bile söylemiş. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani spor ne kadar önemli bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Kaslı erkek o da güzel bir şey. Ya ne olacak yani yağlı mağlı erkek. Hay ne kadar iğrenç bir şey yanında gezdirmek. Göbekli erkek. Yani, ama Kilo göbekli çok kötü erkek bir şey bir defa. göbekli Göbekli erkek erkek. İğrenç. göbekli erkek zengin olur derler. Kel için derler onu. Kel erkek zengin olur derler. Öyle mi? Sen Kel erkek hem seksi olur derler hem de zengin olur derler. Göbekli erkek için de e, yemeğe düşkün erkek, içkiye düşkün erkek, alkol alan erkek zaten göbekli erkek olur. Ama erkeğin göbeklisi de çok kötü Bilal abi. erkeğin zengini iyidir de göbeklisi kötüdür. Keli yaz parası varsa göbeği de olsun, keli de olsun. Ne olacak ya? Aa, öyle de değil canım yani herkesin bir karakteri var olur mu öyle şey? Olmaz mı? Yani ama şimdi kadınlar ona bakıyor. Göbekli olsun, kel fodul olsun, benim olsun, parası olsun. Şimdiki yeni gençlik de öyle. Yani fiziğe önem vermiyorlar. Fiziğe önem vermiyorlar, değil mi? Yani beni Hayır mutlu et, vermiyorlar fiziğe önem. Para cebe önem veriyorlar. Tamamen duygusal yani. beni mutlu etsin. Tabii gezdirsin, para harcasın, alışveriş yapsın, lüks yerlere götürsün beni, tatillere götürsün. Business class uçayım. Tabii öyle erkeklerden hoşlanıyorlar. Yani öyle adamlar görüyorum ki 60 yaşında, yanında 25-30 yaşında genç kızlar. Yahu diyorum akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl olur bu? Bebek gibi kız, kel ve göbekli adam. Para var çünkü. Para artık her şey materyal olmuş. Her şey materyal olmuş artık diyor. Evet, peki. Yani görselliğe önem veren kadın kalmamış artık. Evet. Ya Reha Muhtar Çok bayağı üzücü. ciddi kalp krizi geçirmiş. Yani kalp yetmezliği deniyordu. Sanki böyle hani kalbinde bir araz olmuş da ondan dolayı hastaneye kaldırılmış, kontrol altında. E, Evet. ama bayağı bir kalp krizi geçirmiş. O da TV'de okudum haberi. Kalp Ben de krizinden okudum. dolayı Reha Muhtar'ın hastanede olduğu yazıyor ve bundan 2 sene evvel, bu arada yurt dışından bizi izleyen dostlar, arama motoru yapmanıza gerek yok, hemen söyleyeyim. Reha Muhtar Türkiye'nin bundan 20 sene evvel en önemli habercisiydi, anchorman'iydi. En yüksek reytingi onun ana haber bülteni alırdı. Bu 7-8 sene bu böyle sürdü. Sonra alkol yüzünden koptu ekranlardan. O alkol her kötülüğün anası. Devamlı alkol. Kendine de Kötülüğün zarar anası. veriyor. Her kötülüğün anası. Şimdi de hastalıklarla mücadele ediyor. 2 sene evvel biliyorsun İpek evinde yalısı var. O kadar para kazandı İstanbul Boğazı'nda. Merdivenlerden düştü. Merdivenlerden düştü. Kafasını vurdu. Beyin kanaması geçirdi. Ve hastanelik oldu. 2 ay İstanbul'un en pahalı hastanelerinden birinde tedavi gördü yoğun bakımda. Entübe Evet, edildi 9 uzun milyon süre ve 9 milyon lira fatura çıkarmışlar ona. fatura çıkarttı. Biliyorum. 9 milyon lira ve Reha Muhtar'ın parası olmadığı için tükenmiş parası. Yalıda oturuyor ama parası yok. Uğur Dündar hastanenin sahibine rica etmiş. Mehmet Ali Aydınlar. Çok zengin. Bu hastaneler zinciri, Türkiye'nin en büyük hastaneler zincirinin sahibi. 9 milyon lira faturayı silmiş adam. Bir kalemde silmiş. Almamış Reha Muhtar'dan. İlginç değil mi? Ben gurur duydum. Yani ilginç derken başka hastane olsa alırdı. İnan alırdı. Helal olsun. Yani gerçekten buradan kutluyorum bu adamcağızı ve tebrik ediyorum. Gerçekten çok değişik duygulu. Helal olsun ne diyeyim ki?
Yani ki Reha Muhtar'ın maddi durumu da fena değil, iyi yani. Ödeyemeyecek durumda da değil. Ama burada Uğur Dündar'a da aracı olduğu için teşekkür etmek lazım. Uğur Dündar söylemeseydi nasıl olurdu acaba? Ya o günlerde yalısını satışa çıkarma gibi bir fikri vardı. Bundan dolayıydı demek ki 20 milyon dolar ediyordu. Şimdi ne kadar ediyor bilmiyorum. Böyle bir söylenti vardı. Ama hallolmuş yani sonuçta adam hastane masrafını almaktan vazgeçmiş. Tabii Mühim olan hastane parası değil ki alsın da yeter ki iyileşsin. Yeter ki iyileşsin. Yeter ya ki iyi olsun. ölümden döndü ya o zaman. Ölümden döndü. Hakikaten Şu entübe. an nasıl acaba? Bir bilginiz var mı? Şu anda işte kalp krizi sonrası tedavi kritik günler tabii. Ne getirecek ne olacak Kadir bilemiyoruz ama İnanır'la ilgili bir bilgiye sahip misiniz? yok, detay yok. Detay yok. Hiç Detay yok. vermiyorlar zaten. Yani ancak aileden birisi olursan bilgi alabiliyorsun. Ben Bodrum'daki Yo, Levent hastaneye İnanır da vermiyor. Kötü olsa bile iyi diyor. tabii. Bodrum'daki hastaneyi aradım da maalesef aile bireylerine ancak bilgi verebiliriz diyorlar. Peki, Hani e, hep ge- bekliyor. geçmiş olsun Reha Muhtar, inşallah yine hastalığını yener, yine hayata döner. İnşallah, inşallah. İnşallah. Şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili onun fanlarının yazdığı bir yazı var. Onu okumak istiyorum. Cezalandırılan bebek sendromu, Madrid ve havalimanı sonrası Afra'ya yönelik nefret neden tırmanıyor diye sorguluyor bu yazıyı yazanlar. Afra Saraçoğlu'nun İstanbul Havalimanı'nda başına gelenler dijital hapishane konusunun vahşi bir devamı niteliğinde. Yani Afra Saraçoğlu dijital hapishaneye mi sokuldu? Dijital olarak kuşatıldı mı? Onu demek istiyorlar. Sarı basın Madrid'le ilgili uydurulmuş paparazzi hikayeleri, sahte haberler ve son olarak kaba sorularla dolu gazetecilerin canlı tuzağı. Bu davranışların ve Afra'nın savunma tepkisinin ardında gerçekte ne var? Kalabalık davranışı, narsistik öfke ve insansızlaştırma. Afra mesafesini korumak için telefonu eline aldığında, konuşuyormuş gibi yaptığında seyirci onu kibirli ve burnu havada ilan etti. Neden? Çünkü paparaziler Afra'yı bir insan olarak görmüyor diyor. Ya buna katılmak mümkün mü? E, Paparazzi, pardon bir saniye. Paparazzi, paparaziler Afra'yı insan olarak görmüyor. Onu bir mülk olarak görüyor. Zihinlerinde onun imajının tüketicileri oldukları için cevaplar, duygular ve hatta yatağına erişim hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu içeriği vermeyi reddetmesi sözde narsistik öfkeyi tetikliyor. Kalabalık ipleri çekildiğinde konuşmayı reddeden bebeğin kendilerini aşağıladığına inanıyor. Afra konuşmayı reddedince muhabirleri aşağılıyormuş. Öyle inanıyormuş muhabirler. Üstünlük Bunlar suçlamaları. muhabirlerin kendi fikirleri mi? Bir Hayır, bu aşağılanmaktan iyi. Afra'yı e, Afra'nın fanlarının yazdığı bir yazıyı okuyorum. Üstünlük suçlamaları klasik bir yansıtma. Bu yorumları yazan insanlar kendi hayatlarında küçük ve önemsiz hissediyor. Başarılı güzel bir kadının onlara sırtını dönüp sınır koyduğunu gördüklerinde egoları inciniyor. Kendilerini daha büyük hissetmenin en kolay yolu onu aşağılayarak yerine oturtmak. Afra'nın cevabı sessizlik olarak yüce psikolojik sınır. Güçlü bir mesaj sessizce verdiği Afra'nın telefonda gerçekten konuşup konuşmadığı ya da bunu kalkan olarak kullanıp kullanmadığı fark etmez. Bu psikolojik bir hayatta kalma eylemiydi. Afra'nın telefonda yaptığı tiyatroyu psikolojik olarak hayatta kalma eylemi olarak nitelendiriyor fanları. Havalimanı gazetecileri duygu peşindeydi. Öfke, bahane ya da utanç. Duygu satar. Tepki vermeyi reddederek Afra onlara yem vermek istemedi. Ne kurban ne de saldırgan rolüne girdi. Kurban olmadı diyor, saldırmadı da diyor. Telefonu Yapmaz gerçek ve öyle şey. telefonu gerçek ve kutsal kişisel hayatıyla dışarıdaki zehirli sirk arasındaki sınırın sembolü haline geldi. Bu kibir değildi.
Bu sağlıklı bencillik ve mahremiyetin çaresiz bir korumasıydı diyor. Kalabalık Truman'ın stüdyoda kalıp kameraların önünde ağlamasını istiyordu. Bugün Afra Saraçoğlu'dan nereye ve kiminle uçtuğunu haklı çıkarmasını istiyorlar. Ama Afra en olgun şeyi yaptı. Kapalı bir hatta bağırmalarına izin verdi. Çünkü dijital sadizmin en büyük cezası tam ve soğukkanlı bir umursamamazlıktır. Ya burada biraz fazla linçlemiş gazetecileri, fanlar, Afra'nın hayranları. Ne diyorsun? Sert değil mi? Yani Afra'nın telefona bakmaması gayet normal. O sırada gerçekten telefonla konuşuyormuş kız. Çünkü ben okudum bir yerden. Acil kana Ama ihtiyaç varmış ve ama gerçekten aman ya. Aman ya. Yol köpürtüyorlar. İstedikleri gibi uyduruyorlar ya. İstedikleri gibi kim uyduruyorlar. için söylüyorsun bunu? Ya Afra'nın oynadığı tiyatroyu acil kana ihtiyaç var. Afra Kızılay mı ya? Afra Kızılay mı? Hayır Acil ama Kızılay. birisine kan verilecekmiş. O sırada konuşmak istemeyebilir Bilal abi. Yani Afra konuşmak istemeyebilir. Ben de istemeyebilirim. Ne alakası var? Yani herkesin her anı aynı olmayabiliyor. Afra şu aralar gergin Ona zaten. saygı duyuyorum. Ona saygı duyuyorum. Tabii Gergin ki konuşmak. zaten kız yani. O Tabii kadar canım. herkes bütün magazin üstünde kızın. Tabii ama o kanman onlara inanma. O sosyal medyada o yazılanları ben de okudum. Ya uçaktan Okudunuz geliyor mu? kadın. Evet, bir arkadaşımın annesiymiş. İspanya'dan geliyor kadın. O uçakta da olabilir. İspanya'da da olabilir. Afra kan bulmakla ne ilgisi var o anda? Yani onlara inanma ya. Onlara Neye inanma. inanacağım peki? Ben zaten hiçbir şeye inanmıyorum ki. Hiçbir şeye inanmıyorum ben. Asla ve asla inanmıyorum ben hiçbir şeye. Peki dün Onur Akay'ın yayında söyledikleri hakkında ne diyorsun diye soracağım ama şimdi Onur Akay Evet yeni bir yazı dinledim ben. yazdı. Sonradan dinledim. Onur Akay şimdi yeni bir yazı yazdı. Onu okuyacağım. Yeni bir yazı yazdı bu konuda. Okuyun Ama bakalım. bir dakika. Bir dakika. Peki. Şimdi Onur Akay'ın yazdığı yeni yazıyı okuyayım. Bunu seyircilerimiz de bilmiyor olabilir. Bir saniyeni rica ediyorum. Afra Saraçoğlu hakkındaki o iddia ile ilgili yeni bilgiler. O iddia dediği bu Poyraz'la ilgili, Poyraz'la olan Evet, neydi? beraberliği Merak ediyorum. iddiasıyla ilgili. Dün usta gazeteci Bilal Özcan'ın programından sonra konuyla ilgili asıl kaynağıma ulaştım. Ya Onur böyle şeyler yazma ya. Gerek yok. Bir saniye şu şey pardon evet ulaştım. Bayram yoğunluğu nedeniyle konuyu tam araştıramamıştım. Bazı kaynaklardan aldığım bilgileri size iletmiştim. Ama işin aslını öğrendim diyor Onur Akay. Afra Saraçoğlu bu ilişkiyi kabul etmemiş. Poyraz ona tutkuluymuş dün yayında söylediği. Afra Saraçoğlu'nun ona karşı bir hissi yokmuş ve Afra Saraçoğlu hani bakalım nasıl olacak bu kişiyle arkadaşlık yaparsak nasıl olacak? Ben emin miyim kendimi bir önce dinleyeyim, tanıyayım bu adamla ilgili ne istiyorum filan diye böyle bir deneme sürecindeymiş kendince. Onur Akay'ın dün söylediği. Afra Saraçoğlu bu ilişkiyi kabul etmemiş. Yani burada diyor ki yeni bilgi edindim diyor. Kendisine ilişki teklif edilmiş. Muhtemelen Poyraz tarafından tabii. Tamam. Kabul etmemiş diyor. Açık ve net söylüyorum. İkili arasında sadece arkadaşlık süreci devam ediyormuş. Poyraz Yosmaoğlu Afra ile bir ilişki yaşamak istiyormuş. Kim istemez ki? Afra Saraçoğlu gibi şöhretli, başarılı, güzel ve zengin bir oyuncuyla birliktelik herkesin hayali olabilir. Ama işin aslı şu. Afra Saraçoğlu bu ilişkiyi kabul etmemiş. Ve işte bu yüzden magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtlamamış. Yani emin değil ki kendisinden, ortada da bir şey yok. Niye yanıtlasın? Telefonla konuşur gibi yapıp o soruların gelmesini engelledi. Çünkü anlatacak bir şey yok. Ortada bir aşk yok. Bir birliktelik yok. Sadece arkadaş grubu içinde
Tanıştığı bir kişi var, o kadar. Afra bu konuşmalara anlam vermiyor. Sorulara cevap vermeye tenezzül bile etmiyor. Olmayan bir şeyi anlatmaya, yalanlamaya gerek yok. Sessizlik bazen en güzel cevaptır. Bu arada bu Poyraz Yosmoğlu meselesi geçen yaz Mert Ramazan Demir hakkında çıkan bir haberi hatırlatmıyor mu size? Hatırlarsanız Mert'in bir ara bir kızla ismi ve görüntüleri çıkmıştı. Herkes Mert yeni sevgili buldu diye konuşmuştu. Ama sonra ne oldu? O haberler bir anda söndü, unutulup gitti, PR olarak kalmıştı. Yani neymiş? Bazı çevreler isimlerini duyurmak, dikkat çekmek için bu tür haberleri kasıtlı olarak servis ediyor. Ve şimdi aynı senaryoyu Afra için izliyoruz. Aynı oyun, farklı oyuncular. Poyraz Yosmoğlu meselesi de tıpkı Mert'in hikayesi gibi PR olarak kalacak. Göreceksiniz birkaç haftaya kimse bu haberi hatırlamayacak bile. Meraklanmayın. Barışmışlar ve Afram devam ediyor. Ne Onur dün başka bir şey. Bugün bunu mu dedi Onur? Bunu yazmış. Meraklanmayın. Barışmışlar ve Afram devam ediyor. Unutmayın. Bazen en büyük aşklar göz önünde olmayanlardır. Onur müjde verdi. Şimdi Zaten öyle bir aşk yoktu ki. Nasıl aşk? Poyraz'da aşk olmadığına zaten evet, ona ben de ikna oldum. Aşk olmadığına ikna oldum. Ben baştan söyledim. Siz bana tepki gösterdiniz. Dedim ki öyle bir şey yok. Aşk yok. El ele tutuşma yok. Öpüşme yok. Sarılma yok. Yok aşk yok. Çünkü sen görebiliyorsun bazı şeyleri. Ben de sendeki gibi hissettim tabii ki. Hislerimle konuştum. Baktım uçlarına, doğum tarihlerine. Evet, onların durumlarına baktım ama yok. Aşk yok. Kesinlikle yok aşk. Ya olabilir gittiler. Ne için gittiler biz de bilmiyoruz. Kız zaten açıklama yapmıyor ki. Röportaj bile yapmadı. Paldır küldür kulaklığı takmış çıktı gitti. Yani yapmadı ki kız bir şey. Orada yapmadı. Bir küçücük bir açıklama yapsaydı ikna olacaktık. Ama ben inanmadım baştan beri. Baştan beri böyle bir şey yok. Ve başka bir duyumum var benim. Öyle mi? Benim de bir duyumum var. Benim de bir duyumum var. Bir saniye. Dostlar, bizi abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz. Abone olmanız bizim için çok değerli. İzleyenlerimizin %60 civarı abone olmayanlar, %40 aboneler izliyor. Bu YouTube raporlarında önümüze geliyor. Abone olursanız çok mutlu oluruz ve beğen yapmanız da çok önemli bizler için. Beğen yaparsanız, dostlarınıza kanalımızı tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca katıl butonuna basıp özel abone de olabilirsiniz canınız isterse ve oradaki başka argümanları da kullanabilirsiniz katıl butonuna basıp. Peki İpekçiğim, devam et lütfen. Başka duyumum var. Bunların ikisinin arasında yoğun bir aşk zaten baştan da vardı. Olabilir. Her ilişkide ayrılık olabilir. Kısa süreli küskünlükler olabilir. Kırgınlıklar, dargınlıklar olabilir. Yani şimdi onları biz ayrı gördük diye ya da Afra'yı Poyraz'la birlikte, ben adını bile anmak istemiyorum, yanlış anlamayın. Poyraz'la birlikte Madrid'de olan olayı zaten Ece çıkarttı. TV8'de magazin programında kendi anlattı. Biz de, siz de dahil olmak üzere, böyle bir şey var. Onlar sevgililer. Çünkü Ece duymuş, konuşmaları normal bir arkadaş konuşmasından farklıymış dediniz siz de. Evet. Ben dedim böyle bir şey olamaz. Çünkü ben başka bir yerden bir duyum aldım. Sarıyer tarafında benim arkadaşım var, emniyet müdürü. Bana tesadüf dün akşam söyledi. Biliyor musun dedi İpek dedi. Ben dedi ikisini dedi bundan 20 gün önce gördüm. Sesli mesajını sana atacağım. Emniyet müdürü arkadaşım. Afra ile Mert'i. Efendim? Afra ile Mert'i görmüş, öyle mi? Evet, isim vermiyorum şu an nerede görüldüklerine. Hatta inanmadım. Olur mu öyle şey dedi. Dini de bütün. Yemin ettirdim bir de. Ya olur mu İpek öyle şey dedi. İkisi karşılıklı yemek yiyordu. Ne zaman dedim. Şimdi diyorlar ki Nisan ayında karar vermişler. Dün Onur'un programını dinledim de Onur dedi ki Nisan'da ikisi de ayrılmaya karar vermişler. Zaten Nisan ayında görülmüşler bunlar. Acaba dedim o ayrılık kararını o görüldüğü restoranda ya da yerde mi gördüler dedim.
Anladınız mı? Baştan itibaren ben bunu kabul etmedim. Böyle bir şey yok dedim. Bana Çünkü ben ısrarla söylüyordun. programa sizle başladığımızdan itibaren yıldıznamelerine haftada 3 kere baktırıyorsunuz siz. Haftada 3 kere İpek doğum haritasına bak. Afra ne olacak? Mert ne olacak? Bilal abi böyle olacak. Şöyle olacak. Mert'le ilgili yazı çıkacak dedim. Mert'i linçlediler. Bebekte bir kadın güya Mert'in sevgilisiymiş gibi telefonlarla arkadan bağırmalar bilmem neler. Yani sonuç itibarıyla bu ilişki devam ediyor. Benim adım İpekse imzamı da atarım. Hiç boş yere buradan hayaller kurmayın. Antiler için söylüyorum. Milyon tane bana mesaj atıyorsunuz. Ben onları hiç okumuyorum bile. Okumuyorum. Baştan anlıyorum sizin enerjinizden yazınızın haliye ruhiyetini. Hemen anında sizi blokluyorum. Bana yazmayın. Ben Afra'nın annesi babası değilim. Mert'in kayınvalidesi de değilim ben. Beni Mert'in Evet. kayınvalidesi zannediyorlar. Afra'nın annesi değilim. Yapmayın bana bunu. Yazmayın, beni linçlemeyin. Çünkü sonuç itibariyle ben bir astrolojiyle ilgili yorum yapıyorum. Ben ne magazinciyim, Bilal abi magazinin duayeni. Onun haberleri bu. Ama şöyle söyleyeyim, baştan beri dedim ki ben inanmıyorum. Olabilir canım. Şimdi sizle ikimiz, Tarkan bizi davet etti konsere, Kıbrıs'a gittik, uçakta yan yanayız. Yaftayı mı yapıştıracaklar ikimize? Bilal abi olur mu böyle şey? Olmaz. İnanma bir daha, inanma böyle şeylere. Çok saf yönlerim var. Bu Aslan Burcu olmandan kaynaklı. Ya Çok bana saf saf yönlerim. dedi. Bana saf dedi. Astroloji Safsın. prensesi. Çok yüreğin temiz. Astrolojinin Her şeye inanıyorsun. prensesi. Yok diyorum sana böyle bir şey. Astrolojinin prensesi Poyraz'la Afra Saraçoğlu arasında bir şey olmadığına zaten dün ikna oldum ben. Şimdi sen söyleyince daha çok ikna oldum. Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Evet. Hadi bakayım bunu da söyleyeyim de bir daha da söylemeyeceğim zaten. Söyle. Çok kısa bir sürede bir yaz tatilinde bir Bodrum olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Eyvah eyvah. Ne Bak geldi? bu Mert'le Afra'nın ikisini bir arada şak 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 resimlerde göreceksiniz. Vay canına ya. Çıkmayanlar çıkacak ortaya. Bu ne Göreceksiniz. ya? O zaman kendimi televizyon kanallarına atacağım. Ben bunu söylemiştim diye. İpek Ünlü Koç, İpek Canbulat, ünlü astroloji uzmanı kendisi, astrolojinin ve magazinin prensesi. Ağzın bal yesin, çok güzel şeyler anlattın. Çok Yani o teşekkür yüzden ederim. tepki göstermene gerek yok. Hani baştan bir tavırlıydın. Yok işte Afra telefonla konuşuyordu da konuşmuyordu İpek. Oyuncu zaten profesyonel bir oyun yaptı dedin. Değildi dedim. Tamam bildiğine inan orada. Ama bunların ikisi birbirine aşık. Bari buna inan be Bilal abi. Mert Peki, Afra ayrılmaz bir ikili. Ya yıllardır yaşıyorlar görmüyor musun? Yani nispet olsun diye Mert'e aldı çocukla Poyraz'la Madrid'e mi gitti? Afra kendine bunu yakıştırır mı? Yok işte bir küs bir kırgınlık bir ayrılık küçük de olsa alacaksın yanına da o erkek o kadar Afra dar görüşlü mü? O kadar mı küçük beyinli? Bunu yapar mı? Bir nispet uğruna o kariyerini o itibarını zedeler mi? Yapar mı böyle bir şey Afra? Yapmaz. Kıyafetlerini eleştirdiler. Yani kardeşim sizin de varsa öyle fiziğiniz vücudunuz giyin çıkın etrafa. Burada mı giydi? Ankara'da mı giydi? Nerede giydi? İstanbul'da yolun ortasında mı giydi? Hadi Maalesef. Nişantaşı belki bir nebze kaldırır. Bir Bağdat Caddesi de kaldırır. Buralarda bile kız giymedi. Giymedi. Gitti elin ülkesinde giydi. İyi de yaptı o milliyetçi İspanyalılara. Şimdi kızacaklar. Bizim de buradan takipçiler var İspanyollar. Peki. Yok kızmazlar. Onlar seni çok seviyorlar. Kızmayın sizi çok seviyorum. İpek'ciğim çok teşekkür ederim. Güzel Ben sözlerin teşekkür için. ediyorum. Alkışlıyorlar. Bol bol alkışlıyorlar seni. Benim kıskançlığım bir kere daha arttı. İpek Canbulat'ta yayın çok keyifli. Teşekkürler Gülşah. Sağ ol canım. İpek'le Bak yayın laf çok şimdi biri keyifli. yazmış. Afra'mı eskisi gibi sevebilecek miyiz bu olay? Sevgiler sabittir. Sevgi değişmez. Sevgi değişmez. Sevgi diye bir şey varsa vardır zaten. Yani soğumak ne alaka? Afra bir hata yapmadı. Hatayı siz yaptınız inanmakla. İnanmayın dedim baştan itibaren. Hepinize de söyledim. Yok dediniz Mert'in özel hayatı var Afra'nın niye olmasın? Neyse artık ben bu konudan başım çok ağrıdı benim. Bu Mert'le Afra konusunda bir müddet konuşmayacağım. Çünkü ben inanıyorum yine de onlar bir yerde, bir mekanda, bir deniz tatilinde, bir yerlerde objektiflere yakalanacaklar.
Tamam mı? Bakın neden peki Mert sessiz? Neden Mert'in hayatında madem Afra böyle bir tepki yaptıysa neden Mert'in hayatında biri yok? Aynısını misilleme Mert yapmadı. Niye? Yok böyle bir şey. İnanmayın kardeşim yok. Baştan söyledim. Yayın biraz daha sürerse İpek Can Bulat eline sopa alıp bizi Yo sopalayacak. estağfurullah. Hiç İnanmayın hayır dediğim diyor. Doğru söylüyor. İnanmayın dedi bize. Hayır estağfurullah. Baştan itibaren inanmadım. İnanmayın dedi bize İnan. ama senin çok güzel silahların var, yıldızların var, gezegenlerin var. Senin Enerjim var her şeyden öyle. Enerjin var. Enerjim var. Bizler ise Bu enerjiyle de yapamayacağım bir şey yok emin ol. Bir fotoğraf karesi bile görmeden yorum yapıyoruz burada. İspatı olsun keşke, bir fotoğraf, bir video olsun diye burada gırtlağımızı yırttık, konuştuk ama kimse doğru düz bir fotoğraf çekemedi. Bir masada geldi, Madrid'den, İspanya'dan bir masa fotoğrafı geldi. Masanın etrafında 3 tane erkek var. Yine bir aşk görüntüsü değildi o ama yine de onun üzerine yorum yapmak zorunda kaldık. Peki, çok teşekkür ediyorum İpek. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçeği bilin istedim. Bana tepkili olabilir herkes. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Afra ile Mert'i ayırıp da yok biz Mertçiyiz, yok biz öyle bir saçmalık da yok. Yok yani yok. Öyle bir saçmalık olur mu? Madem bu iki çiftin ilişkisini onaylıyorsanız o zaman ikisi için de üzüleceksiniz. Aynı zamanda ikisi için de sevineceksiniz. Niye düşman oluyorsunuz bir anda bir tarafa? Afra'ya düşman oluyorsunuz, Mert'e düşman. Yapmayın bunları çocuklara inanmayın. Bakın elimizde delil yoksa bir tane bir resimle ben buna inanmam dedim ve inanmadım. Doğrusu da çıktı. Ya. Peki. Neyse iyi akşamlar diliyorum hepinize. İpek Can Bulat'ta Cuma günü yine yayında olacağız arkadaşlar. Yarın Onur Akay'la yayınımız. Yarın çarşamba saat 18'de Onur Akay'la birlikteyiz. Perşembe Arzu Altıntaş'la, Cuma günü yine İpek'le birlikte olacağız. Çok Niye teşekkür ne oldu Elif'ciğim ağrına mı gitti? Elif de biraz daha sakin olun diyor. Olamıyorum bu konuda sakin. Kusura bakma. Bu konuda olamıyorum. Peki. Görüşmek üzere. Sevgiyle İpek'ciğim öpüyorum. Hadi bay bay. Görüşmek üzere Cuma günü. Hoşçakalın. Dostlar görüşmek üzere.